Türkiye'de yaşayan hemen hemen herkesin bu ismi daha önce duyduğunu düşünüyorum. Sporla ilgilenmese bile. Netflix'in bu yeni filminde 20. yüzyılın Türkiye'deki en büyük futbolcularından birinin hikayesi anlatılıyor. Hem de büyük bir prodüksiyonla. Ben de bu kısa ve öz incelemede Lefter, Bir Ordinarius Hikayesi adlı film ile ilgili düşüncelerimi siz sinema severlerle paylaşacağım. Baba Hakkı geldi. Lefter'i arıyor. Beşiktaş'la aramız seni. Fenerbahçe benim en büyük rüyamdır. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Hadi. Yönetmen Can Ulkay'ın Ayla ve Müslüm filmlerini sevenlerin tamamıyla aynı tarz bu biyografiyi de keyifle seyredeceklerini düşünüyorum. Hiç bilmeyenler için filmin ana karakterini kısaca tanıtayım. Bu arada evet bu inceleme benim için faydalı oldu derseniz beğen tuşuna basarak bu tür videoların daha çok çekilmesini sağlamış olursunuz. 1924 doğumlu Lefter Küçük Andonyanis 87 yaşında hayata veda etti. Lefter adının kısaltılmışı. Asıl adı Rumca'da özgür anlamına gelen Eleftherios. Büyük adalı yoksul bir aileden geliyor. Babası balıkçı. Onun okuyup profesör olmasını istiyor. Ancak Lefter ilk mektebi bile sonradan bitiriyor. Kaderin cilvesi olarak futboldaki kıvraklığı, çalımları, ustalığıyla Ordinarius lakabı takılıyor. Tam bir gol makinesi. Ver Lefter'e, yaz Lefter'e sloganı da onun için kullanılıyor. 126 dakika hayatında etkisi olan insanlarla ilişkileriyle kariyerinin en önemli dönemeçleri yer alıyor. Filmin senaryosunda yer alan başlıca olayların çoğunu zaten farklı kaynaklardan öğrenebilirsiniz. Çünkü hikaye oldukça geniş bir zaman diliminde bilinen bir çizgiyi takip ediyor. Doğaldır ki filmde önemli olan kırılma ve çatışma noktaları. Lefter'in sert görünümlü babasıyla olan derin ama hep derinlere itilen sevgisini o yaşarken bir türlü tam ifade edememesi bir problemi. Çok yetenekli olduğumu söylediler. Müsaade ederseniz kabul etmek istiyorum. Jos mu profesorustayım Tony. Zeneine. Hiç iğneyiz oy. İkincisi ise vatanını çok seven biri olmasına rağmen Rum kökeninden dolayı zaman zaman örselenmesi. Ülkemde Rum tohumu, burada Türk tohumu. Neyim ki yani ben şimdi? Burada 6-7 Eylül 1955 olaylarını nasıl yaşadığına dair sahneler o dönemin travmasını hissettiriyor. Hikayedeki en sivrilen ve yer tutan çatışma ise karısı ile sevgilisi arasında yaşadığı duygusal savruluş. Gençlik aşkı olan karısı Stavrini'yi çok sevse de içindeki maceracıyı ortaya çıkaran fırtınalı aşk yaşadığı Mary'e tutkun. Adı Fenerbahçe ile özdeşleşmiş ve yurt dışında da oynamış Lefter, bilenler ve merak edenler için bu akıcı filmle sinemadaki yerini alıyor. Bu arada futbol sahnelerinin dozunun mükemmel ayarlandığını ve Lefter'in oyun zekasını, zarafetini, en önemlisi de centilmenliğini vurguladığını belirteyim. Ben Halit Kıvanç. İşte yılın maçı. O değil de Metin, senin şu İzmir'de attığın gole deli oldum ben ha. İtiraf ediyorum, aşırı kıskandım. Ömrümde öyle gol görmedim ya, sen kralsın. Sen oradasın diye olmuştur. Lefter maça gelmiş, atacağız tabii, ne yapacağız? Lefter'i oynayan Erdem Kaynarca'nın performansı da oldukça yüksek. Bu film geniş bir seyirci kesimine hitap ediyor. Ancak karakterlerin daha uzlaşmasız, dalgalı, hatta karanlık özelliklerinin deşilmesini isteyenlere ve ruhsal şiddeti sevenlere önermek güç. Biçim olarak kostümlerinden mekanlarına fazlasıyla temiz bir mamul. Ziyadesiyle yeşil ekran tekniği ve dijital yapaylık var. Teknik olarak kalıpların dışına çıkılmamış. Lefter'in futbol hayatı da pürüzsüz gibi. Yani biyografilerde aynanın görünen yüzündekini değil de arkasındakini daha çok merak edenler tatmin olmayabilirler. Fakat öte yandan Lefter'e dair bir filmin arşivlere kazandırılması da değerli. Bu tür incelemeleri seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler. Benim sana çok ihtiyacım var baba.